Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir babet anlatımı yapacağım. Hemen şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Babetimin tüm detaylarıyla sizlere topuk yükseltmesini, modelin ön modelde kullandığımız bu pıtırcıkları kenarda ben bir sıra uyguladım. Üzerine de şöyle bir fiyonk yapıp çok da güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Hazır taban üzerine 38 numaraya uyguladım ben. Hemen hızlıca sizlere bilgileri verip malzeme bilgilerini başlamak istiyorum. Bu 37-38'e yapabilirsiniz bu sayılarla arkadaşlar. 39 üzeri zaten videoda örerken sizlere detayları da vereceğim. Ne kadar arttırmaları yapacaksınız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle ekran arkasına alarak hızlıca başlamak istiyorum. İpim yine Nako pırlanta. Çok sık kullandığım, siparişlerimde de sık kullandığım bir renk. Ve tabanlığım çift katmanlı keçe ve deri tabanlı. Bu Selma Erdoğan tabanlı arkadaşlar. Rasim Uyar'da kullanıyorum. Her ikisinden de uyumlu yani olabilecek renkleri kullanıyorum ben. Tabanlık tığlamaları arasında da çok bir fark yok. Şimdi hemen tığlamaya başlayacağım. Tığım yine 1,75 milim bir tığla tabanlık tığlamasıyla başlayacağız. Tam topuktan başlıyorum modele ben yine. Deri tarafı bana bakacak şekilde tığlıyorum ben. Bir düğüm atacağım. Biraz hazır taban üzerine, evet, önceki babet videomda da zorlanmıştım. Örgüye geçiş yapmıştım. Bunda hazır taban üzerine ördüm ama kamera önünde de çok daha zor oluyor. Şu görüntüyü ayarladım arkadaşlar. Şöyle hemen başlamak istiyorum. Tam tepeden düğümü attım. Buraya bunu bir sayıyorum. 2, 3. İlk etapta 3 tane sık iğne doldum. Şu ipimizi de altta kalmasın. Şu kenarından yürüterek temizleyelim. Kenar kısmında kalmasın. Çünkü alt kısmı iç keçe tarafı örgü tabanlı olmadığı için görünecektir bu ip burada olduğu zaman. O yüzden kenarına şöyle sık iğnelerimizi ördükçe kapanacaktır. Buraya 4 adet doluyorum. Yine bir yanına bir yanına 3 adet. Yani tam topukta tepeye sağda ve solda bir adet, 4 birer taneye 4 dolacağım. Kalan buraya gelene kadar 3 adet dolacağım. Bazı işte tabanlıklarda bunu 2, 4'te olduğum yerler 2 oluyor arkadaşlar. Bazen 3, Rasim Uyar'da 3, topukta 2, burunda 4 oluyor. Mesela delik mesafeleri daha böyle ayrık olduğu için. Selma Erdoğan tabanlıklarında da daha sık delik mesafesi olduğu için bu şekilde ayarlıyorum ben de. Sizlerde hani çok soruluyor bu tığlaması, Instagram'dan da sorulan bir şey. Bunu zaten bakın tığladığınızda şöyle kapatması gerekiyor. Eğer mesafesi çok açıksa boşlukların tabandaki, bunu şu kısımları kapatmak, yani şöyle göstermek istiyorum. Bakın altta kesinlikle tığladığımda gözükmüyor şu deri olan kısımları. Buraları kapatmak adına sıklığına ve aradaki mesafe boşluğuna göre taban tığlamalarımızı buna göre yapıyorum ben arkadaşlar. Sizler de ona göre ayarlayın. Çok bir farkı yok yani. Ya bir ya iki böyle boşluk farkı oluşuyor tabanlıklarda. Selma Erdoğan tabanlıkları biraz daha sık oluyor, boşlukları, taban boşlukları. Bu yüzden de ona göre tığlıyorum. Daha az tığlaması oluyor. Şimdi buradan sonrasını 3, yani şöyle tepede 3 taneyle başladık. Yanına 4 doldum. Bundan sonrasını 3'er tane dolarak gelelim. Evet, ben sonuna kadar geldim. Hemen şu sondaki boşluğu da tığlayıp
ne yapmıştık? Burada 4 yapacağız. Bir sağda, bir solda buraya kadar. Burundan belli bir kısımdan buraya kadar 3 yaptım. 4 kez şimdi buraya doldum. Son buraya da bir tane batıp, bakın arkadaşlar, şu ilk ilmeğimin tepesine kaydırmayla birleştirdim. Burada 4 tane yine olmuş oldu. Hemen göstermek istiyorum. Bakın burunda da 4 doldum. 3 sağdan 3 soldan da 3'er deliğe 4 battık yine. Toplamda yani 7 taneye şöyle 7 taneye 4. Burada da toplamda 3 taneye 4. Diğer kalan hepsine 3 battık arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Hemen burada ipim bitmişti. Gizledim arkadaşlar şu kısımda da kenarından. Zaten içeride kalacak şu fazlalığı da keseriz. Hemen şöyle keçe tarafını çeviriyorum. Zaten topuktaydık. Direkt geçiş yapacağım. Şöyle bir zincir çektim. İpimizi kesmeden önce şuradaki şöyle alıyoruz, bakın. Lastik alır gibi. Burada sık iğne yapıyoruz. Bu kısımdan gösterirsem daha kolay olacak. Diğerine geçiş yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. En son battığımız yerden diğerine geçiş yaptık. Sık iğne. Yine en son battığımız yerden lastik modelde nasıl böyle belinden dolayıp yapıyorsak bunda da aynı arkadaşlar, bakın. Bu şekilde birer bu sırayı sık iğne yaparak başlamış olduk. Hızlıca alttan batarsanız bu zincirden diğerine alttan üste geçiş yapıyoruz. Daha kolay olacak. İpimizi arkaya atalım. Sık iğne yaparak bakın kapatıyor. Zaten kenar kısımlarını öreceğiz. Sonraki aşamalarda 5 sıra daha. Bu sırayı bu şekilde böyle orta kısımlarından alarak örelim. Ve başladığımız yere kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sonuna geldim. Bakın tabanımızın kenarlarını bu şekilde yaptıktan sonra alt deri olan tarafında kesinlikle hiçbir boşluk görünmüyor. Muntazam bir şekilde ilk sıramızı yaptık. Sonundakini de yapıp şöyle başlarken ki ilk sık iğnemin tepesine bir kaydırma ile zaten tam tepeye denk geliyor. Bakın dibine batmadan birleştirmelerimi bu şekilde yapıyorum. Kaydırma ile birleştirdim. Şimdi bir zincir çektim. Hemen dibine yani ilk şu sonda battığım birleştirdiğim yere yine bir sık iğne yaparak başlıyorum. Bu sırada bundan sonrasını şu ilk yani şu anda yaptığımla beraber 5 sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir eksiltme, artırma olmayacak. Şu kısmı yani 5 sıra sık iğne düz bir şekilde dönmeden sonuna kadar böyle 5 sıra sık iğnemizi yapacağız. Şimdi bu sık iğnemizi yapıp şu sonuna kadar yine gelelim. Ben bir kez daha şu birleştirme yerini gösterip sonrasını zaten birlikte devam edeceğiz. Evet, bu sırayı da yaptık. Sonuna kadar geldim. Şöyle son bir taneyi de sondakini de birlikte sık iğne yaptım. Bakın şu dibine batmıyorum ben. Başlarken bir sık iğne yapmıştım. Oraya kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Tam tepeyi bulmuş oluyoruz. Birleştirmelerimi bu şekilde yapıyorum. Ve yine bir zincir çektim. Yine aynı yere sık iğne yaparak tam dibine
birleştirme yaptığım yere sık iğneyi yaparak tekrar hiç terse düze dönmüyorum ben arkadaşlar. Şu şekilde, yani bir bu tarafa bir bu tarafa da yapabilirsiniz. Aynı burada göründüğü gibi, ama ben terse dönmeden yaptım bu şekilde sık iğne sırasını. Bundan sonra 4 sıra daha sık iğne yapıyoruz ve sonrasında da topuk yükseltmeye geçeceğiz. Sonra ön modelinden devam edeceğiz. Sonra babetimizi ilerletmeye, bitirmeye çalışacağız. Hemen şimdi bu sıradan sonra, yani şu başladığım ikinci sıra sık iğne, 4 sıra daha yapıyoruz. Toplamda şaşırma gibi olmasın. Yani tabanı tığladıktan sonra şu dallarını aldığımda sayarsak toplamda 6 sıra sık iğnemiz olacak. Sık iğne sıramızı bitirip sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Toplamda ne demiştik? Şu taban tığladıktan sonra şöyle iç dallarından aldığımız sırayı saymıyoruz. 6 sıra daha sık iğne yapıyoruz. Sanırım ben onunla birlikte 6 sıra demişim ama o sırayı saymadan 6 sıra yapıyoruz. Onunla birlikte 7 sıra. Şöyle göstereyim. Zaten saydığınızda siz de eğer ördüyseniz belli oluyor. Bakın şuradan, bu iç dallarından aldığım sıra değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra onun sonrasında sayıyoruz. Ve hemen topuk yükseltmeye geçeceğim. Yine ipimi kesmeden şöyle içerisinden geçirip burada bir düğüm oluşturuyoruz. Evet, sıkıca bir düğüm oluşturdum. Tam tepe zaten ipimizin olduğu kısım burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye ben buradan batıyorum. Ve yanındaki yerle birlikte oradan da ilmeğimi alıp ikisini bir çıkıyorum ilk etapta. Bunu 2 sayarsak, yani 2'yi bir tane topladık. 3. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tam tepeye gelen yer. Şöyle yine arasından 8. 8 tane oldu. Yine buraya da yani 8. tam tepede 7 burada, 7 tane de burada olacak. Yine yanından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'yi de birlikte ördük. 1, bunu aldığımız ilk ilmeği 2 tane sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tam tepeye denk geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 2 tanesini yine 1 aldık. 6 ve 7. Toplamda kaç yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, yani 15 ilmeği 13'e düşürdük. İlk ve sondakilerin çift aldık. 15 sık iğneden ilmek alarak bu topuk ilk sıramızı yaptık. Şimdi yanından bir kaydırma ve 2 kaydırma yaparak dönüyoruz. Şimdi hemen ikinci, yani ilk yaptığım kaydırmaya, yanındaki kaydırmaya sık iğne yaparak direkt başlıyorum. Buraya yine sonuna kadar sık iğne örelim.
başladığımız yere kadar, buraya kadar sık iğne yapalım. Şöyle tam başlarken ilk yaptığımız bu 2 taneyi almıştık. İlk sık iğnemize biraz sık olduğu için batıyoruz. Bir sık iğne şöyle dibine, ilk sık iğne battığımız yer oluyor. Yani alt sıradaki yer. Yanından yine bir tane, 2, 3, son dördüncüyü de kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum. Yine ilk değil, ikinciye sık iğne yaparak diğer başa kadar gelelim. Buraları hızlıca geçiyorum çünkü çok zor örülüyor. Hazır taban üzerine olduğu için sadece önemli yerlerini göstereceğim. Sürekli kameraya vuruyor arkadaşlar. Hemen şu başa kadar gelelim. Buraya geldik. Şimdi burada şu 2 dal görünüyor. Zaten sizde de görünecektir. Sonunda tam, yani şu dibine batmadan, son sık iğneyi yapmadan buradaki şu 2 dalı alarak buraya sık iğneyi örüyorum. Gördüğünüz gibi tam yine dibine bir, yanındakine 2, bir yanındakine yine 3, dördüncüyü de kaydırma yapıyorum. Siz bu topukta bunu 5-6 olarak da şu yanlara yayabilirsiniz sık iğneyi. Ben böyle kısa tuttum. Daha uzun şu kenarlarına yayılmasını istiyorsanız, yani yükseltme buradan başlasın istiyorsanız, daha ileriye doğru sık iğne sayılarınızı arttırabilirsiniz. Kaydırma yaptım. Sonda bir tane yine şöyle ikinciye sık iğne başlayarak devam ediyoruz. Yine diğer başa kadar örelim. Orada da yine göstereceğim. Bu başa geldik. Yine bu dibindeki son sık iğneye yapmadan şöyle içerisine değil, şu 2 dalına alıyoruz. Burayı da son sık iğnemizi yapıyoruz. Tam dibine bir tane, yanına bir, 3 sık iğne yaparak sonuncu dördüncüyü de kaydırma yapıyoruz ve yine geriye dönüyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Hemen baştaki şöyle tığdaki ilmeklerimizi sık tutalım. Şöyle boşluklar oluşmasın. Şimdi yine başa kadar ikincisine batarak başladım. Diğer başa gelelim. Evet, yine sonuna geldim. Hava bir açılıyor, bir kapanıyor. O yüzden bu telefondaki ışıkta görüntüsü, daha şu anda çok güzel bir görüntü var, net bir şekilde, çünkü açıldı. Güneş gelince cam kenarında olduğum için ayarlarıyla oynamıyorum. Yani bu görüntünün sebebi 2, 3, dördüncüyü de yine kaydırma alarak geriye dönüyoruz. Bu son olacak artık. Bu tarafa doğru yine ikinciye sık iğne yaparak başladım. Sonuna kadar gelelim. Burada ipimizi keseceğiz. Topuğu yükseltmemizi bitireceğiz. Toplamda 6 sıra ördük. Göstermek istiyorum. Bakın. 1, 2, şöyle 3 diş. İlk sırayı saymıyoruz. 3 diş olacak. Göründüğü üzere bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
5, 6 sırayı buraya gelerek bitireceğiz. Sonuncu yere geldik. Yine buradan şu çift dalını batıyorum. Evet. Burayı örüyoruz. Bir tane daha sık iğne. Son yere de bir kaydırma yaptım. Burada bitiriyoruz. Karşılıklı zaten bakın topuk yükseltmemiz denk geliyor. Bir zincir çekelim. Burada bitirelim. İpimizi kesiyorum. Bunu da kenar kısımlarını örünce aradan şöyle yürüterek kenarda bırakacağız. Topuk yükseltmemizi de tamamladık. Bakın bu şekilde, dediğim gibi siz daha fazla yaymak istiyorsanız şuralara kadar 4-3 sık iğne bir kaydırma değil de örneğin 6 sık iğne bir kaydırma ya da 8 sık iğne diye şöyle yanlara doğru seviyorsanız daha fazla yapabilirsiniz. Böyle kısa yeterli, çünkü yan uzunluğu yeterli olduğu için de topuk yükseltmede gayet bu şekilde ben ideal benim için, benim sayılarıma. Evet, şimdi buradan hemen ön modeline başlıyoruz. Şu şekilde koydum. Zaten şöyle önünü yaptığınız zaman ön tarafı bulacaksınız. İşaretledim ben. Bir, iki, üç, dört. Siz ilmek ayrıştırıcı da buralara takabilirsiniz. Eğer unutkanlığınız varsa daha garanti olsun. Ben şöyle tığımı koyduğum yerden bu tarafa 1, 2, 3, 4 tane saydım. Bunu çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen ilk ilmek içerisine ipimi takıyorum. Bu ipimizi de gizleyeceğiz. Bu ilk ilmeğimle yanındakine, yani sık iğneyi bir alıyorum. 1, 2, yani burada üçüncüyü ördüğümüzde yanda kalan 4 taneyi örmüş olduk. 4 ilmeği 3'e düşürdük. Yine 3 sayarak burada tam tepedeki ayırdığımız yer 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğne yaptık buraya. Hemen yanından 2 kaydırma yapıyoruz. 1, 2 ve geriye döndük. İlk yaptığımız yani bu sondaki kaydırma değil de ilk yaptığımız kaydırmaya yanındakine sık iğne yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 artırmış olduk bir tane. 7 sık iğneyi 8'e çıkardık. Bu sırada şöyle sonuncusuna da batıyoruz ve yanlardan 2 tane, 2 dalını da alıyoruz. Bu şekilde çevirip batıp göstermek istiyorum. Bakın şöyle 2 dalını da alıp çıkarıyorum. Kaydırma yaptım. Hemen yanındakini de yine şöyle tığımızı üste bırakıyoruz. Alttan çekip kaydırdık. Şimdi ön tarafına çevirdik. Yine ikincisinden sık iğne yaparak bu tarafa yine geliyoruz. Burada da bir arttırmamız oldu. 9 sık iğnemiz olması lazım. Sayarak ilerleyelim. Garanti olsun. Sonrasında sökmektense, çünkü modeli kurarken arkadan göreceksiniz. Arada ilmekleriniz
saymazsanız atlayabilirsiniz. Dibine de bir tane son sık iğnemizi yaptık ve yanından bakın sık iğneleri takip ediyoruz. Yanılmayın, şu yanıltmasın son yere, şu hemen boşta kalan ilmeklerimizden devam ediyoruz. Bir kaydırma, iki kaydırma yapıyoruz ve geriye dönüyoruz. Yine ilk yaptığımız kaydırmadan başladık. Buraya kadar gelelim. Tekrar burada da yandaki kaydırmalarımızdan devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğimizden aldık, çektik. Yine sıradaki ilmeğimizden aldık, çektik. Geriye döndüm. Bu sırayı da karşıya geçip modelimizi kuracağız. Yine ikincisinden sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sonuncusunu da yaptım. Hemen iki kaydırma yine yapıyoruz ve geriye döndük. Bu şekilde modelimizin başlangıcını, ön kısmını yaptık. Burada modelimizi kuracağız. Şöyle bir de elimde tutabilirsem daha iyi olacak. Sürekli kameraya vuruyorum. Bakın başını aldım. Hiç zincir çekmeden. Yine aynı arttırmalarımızı yaparak devam ediyoruz. İkincisine, yani ilk yaptığım kaydırmaya alt sırada 1, 2 ve 3 seferde çıktım. Yanındaki sık iğneye kaydırma yaptım. Yine tekrar başını aldım hiç zincir çekmeden. Yanındaki sık iğneye önce bir tane, sonra 2 tane ve sonra kalan 2 ilmeği de çıkıyoruz. Şöyle yapmak istiyorum ben. Telefon çünkü sallanıyor sürekli vurunca. Şimdi yanındaki sık iğneye kaydırma yapıyorum. Tekrar başını aldım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Yanındaki sık iğneye kaydırma yaptım. Burayı çok böyle net şekilde göstermek istiyorum. Bir sıra daha gösterirsem zaten çözeceksiniz. Yanındaki sıraya sık iğneye kaydırma yaptım. Tekrar tığımın başını aldım. 3 seferde çıktım. Kaydırma yaptım. Tekrar başını aldım. Son modelimizi pıtırcık modelimizi kurduk. Son sık iğnemizi bakın zaten dibinden, başlarda kaydırmalara yaptığımız için birazcık görünmüyor. Buraları atlamayalım. Yoksa artırmamızı atlamış oluruz. Yapmadan geçiş yaparız. Hemen şöyle iki yana da kaydırmamızı yapalım. Şimdi açtım, biraz tabanı kırdım ama tekrar buraya da ikinci kaydırmayı yaptık. Ve bakın 3-6 tane modelle başladık. Burayı, ön tarafımızı. Şimdi yine ikinciye bakın. Batıyoruz. Normal bir sık iğne yapıyoruz. İkinciye batarak ve burada hemen arkasını çevirip, arkadaşlar bakın bu kaydırma yaptığımız yer. Ama biz işte kalan dalına sık iğne yapacağız. Bu da yine modelimizi yaptığımız 3 kez, yani çıktığımız o model kısmındaki yine arka dalını alıyoruz. Zaten belli oluyor. Bu arada kaydırma yaptığımız yerler. Buraları söylemek istemiştim.
atlamadan geçelim. Çünkü modeli yaptığımız yerlerdeki bu sık iğne dalları daha büyük gözükürken bu kaydırma yaptığımız küçük arada kalıyor. Bunları da atlamadan yine aynı sırada sayıyla, yani hiç bir farkı yok. Sadece model kuruyoruz. 3 kez de çıktığımız, bir de kaydırma yaptığımız sıramız oluyor. Yine artırmalarımız birer tane her sırada devam edecek. Bu sırayı böyle karşıya sık iğne yaparak geçiyoruz, arka dallarını alarak. Oradan bu tarafa da gelince modelimizi kuruyoruz. Evet. Bakın, bu kaydırma yaptığım yer. Son sık iğnemi yapacağım. Bu da modelimizi, yani sıraya başlarken ilk modeli yaptığım kısım oluyor. Biraz zor batılabilir. Evet. Şimdi tek dalını alarak sık iğnemi yaptım. Yine kaydırmalarımızı yapıyoruz. 1 2 geriye döndüm. Evet, ilk sıramız, bakın 6 tane pirinç modeli de diyorum ben buna, pirinç örgüsü. 6 tane yaptık. Şimdi bu sırada 7 taneye çıkacak. Artırarak gittiğimiz için 7 tane olmuş olacak. Şimdi hemen 2 kaydırma yaptım. Yine tekrar dönüp başını aldım. İkinciye tekrar şöyle 3 seferde çıkıyorum. Tekrar elime bunu kavramak istiyorum. Bu sırayı da göstereceğim. Zaten sonunda çözmüş olacağız. Hep birlikte artırma yerine kadar sayısını söyleyeceğim. Devam edeceğiz. Yanına kaydırma yaptım. Tığıma ipimi aldım. 1 2 3 3 seferde çıktım. Yanına kaydırma yaptım. Yanındaki sık iğneye yine direkt zincir falan çekmiyoruz. 3 seferde ipi başına tığımızın dolayıp 3 seferde çıkıyoruz. 1 2 3 kaydırmayı yaptık. 1 2 3 kaydırmayı yaptık. Son modelimizi kuruyoruz. Bu da 7. oluyor. Alt sırada 6 taneydi. Bu sırada 7 tane oldu. Sık iğnemizi zaten son yere kaydırmayı da yapıp kaydırma yanlardan alarak devam edeceğiz. Evet, 2 tane de kaydırmamızı yaptık. Bu şekilde ikinci sıra modelimizi de kurduk arkadaşlar. Alt sırada sık iğneyi gösterdiğim gibi arka dallarından, ikinciye normal sık iğne, diğerlerini arka dallarından sonuna kadar alarak yanlarda 2 kaydırma yapıyoruz. Biz 7 tane 7 ilmekle başladık. Bunu 28 ilmek olana kadar arttırıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben buradan göstermek istiyorum. Bakalım. 6 tane ile başladık. 7 şöyle altta kalacak. 7 8 9 10 11 12 13. Yani şunu demek istiyorum. Bunu saymaya da gerek yok. 28 ilmek olana kadar şu ilmekli bir her sırada bir tane arttıracağız.
28 olana kadar devam ediyoruz. O sıraya zaten hangi sıra sayısı geliyorsa zaten denk gelecektir. Battığımız yerlere dikkat edelim. 28 ilmek olana kadar bu pıtırcıklı modeli kuralım. Zaten sonunda da arttırma yapmadan da birkaç sıra öreceğiz. Yani 28 ilmekle devam ederek birkaç sırada o şekilde örüp sonradan yan kısımlara geçeceğiz. Biz bunu örelim. Ben de ekran arkasında, kamera arkasında, sizler de örüp sonrasında da bu artırma 28 olana kadar olduktan sonra da devam edelim. O sırayı da artırma yapmadan bir sıra gösterip sonrasında da yan kısımlara geçeceğiz. Evet, şimdi şöyle saymak istiyorum. Önünde fiyonk olduğu için tam orada sayısını sizlerle netleştiremedim. Bakın burada başladık. 28 ilmek olana kadar arttırma yaptım. Önden şu pıtırcıklı model olan sıramız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra oldu. Buradan sayarsak da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane pıtırcığımızı koyduğumuz sıraya kadar bu şekilde örüyoruz. 28 ilmeğimiz oldu. 2 kaydırmamı yaptım ben. Şimdi burayı göstermek istiyorum. Arttırma yapmadan da 4 sıra öreceğiz. Toplamda bakın şöyle onu göstermek istiyorum. 2 tane kaydırmamı yaptım. Normalde şöyle ikinciye batarak başlıyorduk. Şimdi üçüncüye. Ama hemen şöyle arka dalından son kaydırma yaptık. Şöyle yaptığımız noktaya, yani üçüncü ilmeğimize batıyoruz. Bu ikinciye değil. Normalde yaptığımız ilk kaydırmaya batarak ilerliyorduk. Bir tane arttırıyorduk. Şimdi üçüncü ilmeğimize batarak bu kalan sıralarımızı hep 28 ilmekle tamamlıyoruz. Arttırma hem burada tarafa dönüşte hem o tarafa dönüşte ikinciye değil üçüncü ilmeklere batarak devam edeceğiz. Bu şekilde de kaç sıra öreceğimi size söyleyeceğim. Evet, şimdi arkadaşlar sonuna geldim. Şurada tam diplerde olan kısmını almayı unutmayalım. Burayı bir kez daha göstermek istedim. Burada tam son kaydırmaya denk geldiği için atlayabilme ihtimalimiz yüksek. 28 ilmek oldu. Tam bu sık iğnem benim. 28 tane sayarak ilerlersek garanti olacak. Hemen kaydırma 2 tane yapıyorum. Ve şimdi yine geriye dönerken üçüncüye, yani buraya kadarki pıtırcıklarımızı arttırarak ilerlemiştik. Şimdi burada 14 tane olan pıtırcık sayımız yine 14 tane bu tarafa geldiğimiz olacak. 3 sıra pıtırcı da bu şekilde 14 tane olacak şekilde ilerleteceğiz. Yine bunu gösterip sonrasında yine birlikte devam edelim. Bakın ipimi tığıma dolayarak normalde arttırma yaptığımızda ikinciye batıyorduk bu kısmı. Şimdi üçüncüye batarak ilerleyeceğiz. Direkt üçüncüye batıyorum ve modelimi aynı şekilde 3 seferde çıkarak örüyorum. Yanındakine yine direkt kaydırmayla
kapatıyorum. Bu şekilde yine aynı ipimizin tığımızın başına alarak 14 pıtırcık sıramız yine 14 tane olacak. Yine bu tarafa dönüşte yine 3. ilmeklere batarak devam edeceğiz. Toplamda ne demiştik? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra olacaktı. 3, 6, 9, 12 sıra. Yani 3 sıra daha pıtırcığımızı böyle arttırma yapmadan örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet. Buraya kadar ördük. Şimdi tamamladık. 12 sıra pıtırcığımızı yaptık. Burada yine sık iğne sıramızı 28 ilmek sık iğnemi yapıp buradan sonra babetimizin kenar kısımlarını öreceğiz. Hemen bir tane buradan kaydırma yapıyorum ve sık iğne yaparak sıradaki yan kısımlarımıza sık iğne yaparak ilerliyoruz. Buraya kadar gelelim. Bu ipimizi de arada şu kısımdan başlayarak sık iğne örerek şu diplerine batım kısımlarını gösterip sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. İpimi de içerisine araya geçiştirerek gizledik. Şimdi hemen bakın bir tane şurada ipim vardı. Buraya yaptım. Buradan bu tarafa geldiğimizde topuk yükselmekte tam dibine battığım şura kısmı değil. Şöyle zaten batacağımız yerler belli arkadaşlar. Batarak bu sırayı karşıya kadar diğer uca kadar örelim. Sık iğne şeklinde örüyoruz. Hiç arttırma eksiltme yok. Direkt her bir ilmeğe sık iğne yaparak bu kısma da geldiğimizde yine göstereceğim. Devam edelim. Evet, şimdi buraya geldik arkadaşlar. Son bir sık iğnemiz vardı ya, bu topuk yükseltmede ne yapıyorduk? Şu yandaki iki dalları alıyorduk. Buradaki iki dalımızı alalım. Evet. İki dalımızı alarak sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir tane şu dibine batıyoruz. Hemen yanından devam ediyoruz. Evet, topuk kısmını da bu şekilde ayarladık. Hemen buraya kadar örelim. Buradaki bu ön kısımdan alacağız. Onları göstereceğim. Kaydırmalarımızı sonrasında birlikte devam edeceğiz. Buraya kadar ördüm. Şu tam dibine de bir tane sık iğne yapıyorum bu sırada. Ve buradan bir tane kaydırma yapıyorum. Bakın 28 ilmeğimiz vardı. Tam babetimizin ilk iki dalından alıyoruz. Bu ilk etapta bir kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum. Hemen ikinciye batarak sık iğne, direkt dönüp ikinciye sık iğne yaparak ters tarafından ilerleyerek devam edelim. Ta ki bu başa gelene kadar, şu kısma gelene kadar yine buradan sık iğne örerek gelelim. Evet, buraya kadar sık iğnemi ördüm. Tam dibinde şöyle aldım sık iğnemi. Hemen burada kaydırma yapacağım. Bakın şu kısım değil. Zaten şöyle sayarsak anlaşılacak nereye yaptığımız. Buradan bir tane almıştık. Bakın yanından 1, 2, 27 kalması lazım. 28 ilmekli. Birini buradan kaydırma yaptık bu taraftan. 27. ilmeğimiz buraya denk geliyor. 27'yi bu kaydırma yaptığım kısım, orası sizi yanıltmasın. 27. ilmeğimden hemen sık iğnemden tepesinden bir kaydırma yapıp yine hemen şöyle çevirip geriye döndüm. Burayı da yine ikinciye batıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Son yaptığım sık iğne tepesine, yani
ikinciye batarak burayı da karşı tarafa doğru yine gidelim. Sonrasında modelimizi yan tarafa, o pıtırcık modelimizi koyacağız bu tarafa döndüğümüzde. Burayı da yaparak örelim. Komple buraya kadar gelip devam edelim. Evet, yine sonuncusuna batarak geldik. Tam dibine de battım. Hemen buradan bir kaydırma yapıyorum. Bu sırada bir kaydırma daha yapıyorum arkadaşlar. İlk başladığımda birer kaydırma yaptım. Şimdi iki kaydırma yapacağım. Buraya model koyduğum için bu sırayı iki kaydırma yapıp hem bu ön sayılarımızı da bu şekilde eşitlemiş oluyorum. Birer kez böyle iki tane dalını, şimdi buradan da bir sefer alacağım iki dal. Sonrasında yine birer tane kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Hemen ipimin başını aldım. Yine teknik aynı arkadaşlar, hiçbir farkı yok. İkinci değil, üçüncü ilmeğe batarak yani son yaptığım sık iğne, alt sırada yaptığım son sık iğneye battım. 3 seferde çıktım. Hemen yanındakine bir tane kaydırma, yine ipimi tığıma doladım. Yanındakine bu şekilde ilerleyeceğiz sonuna kadar. Hiçbir farklılık yok. Bu pıtırcıkları buraya bu sırada örmüş olacağız. Hemen yanından yine 1 2 3 seferde çıkıyorum. Yanındakine kaydırma, yanındakine yine modeli yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar gelelim. Gördüğünüz gibi bu sırada modeli koymuş olduk. Dilerseniz siz bu şekilde tersli düzlü sık iğne yaparak sade olsun istiyorsanız bu modeli buraya koymadan da örebilirsiniz. Görüntü gayet çok şık duruyor. Devam edelim buraya kadar. Sonrasında kaydırmamızı yapıp örmeye devam. Evet, buraya da yaptık. Burada ipimde bir kusur çıktı, ufak bir kusur. Sonunda en son kısma benim model denk geldi. Pıtırcık yaptım arkadaşlar. O sıkıntı değil. Sonuna kaydırma da denk gelebilir. Ben sonuna modeli yaptım ve hemen buradan sırasından kaydırmalarımızı yapacağız. Burada da yine iki tane alacağım. İlkini aldım. İkincisini de bir yanından, bu sırada da iki tane kaydırma yapacağız ve geriye döndüm. Şimdi yine bu sırayı aynı modelde nasıl örüyorduk? 1 2 ikinciye değil, üçüncüden sık iğne yaparak diğer başa kadar ilerleyeceğiz. Yine arka dallarından alıyoruz. Modelde ördüğümüz gibi arka dallarından örerek bu sırayı da sık iğne yapıyoruz. Ki pıtırcıklarımız, modelimiz daha belirgin olsun. Bu arka dallarından almamızın sebebi bu şekilde daha bir ön kısımda modelimiz belirginleşiyor. Devam edelim. Buralarda kısa kesiyorum. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu sırayı da sonuna kadar, diğer başa gelene kadar sık iğne yaparak arka dallarını alarak devam edelim. Sonuna kadar arka dallarından alarak geldik. Tam dibindekine de ben battım. Hemen buradan yine bir tane şu sıradaki sık iğneden kaydırma yapıyoruz ve geriye dönüyorum. Hemen ikinciye sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir tane kaydırma yaptığımız için ikincilere batıyoruz. İki kaydırma yaptım mı üçüncülere batıyoruz arkadaşlar. Bunun mantığı bu şekilde. TV'nin sesini kısıp önüme koymuşum. O yüzden de
Kusura bakmayın, kumanda da yanımdaydı. Devam edelim bu şekilde sonuna kadar, yine bir diğer başa kadar normal sık iğnemizi artık yapıyoruz. Diğer başa kadar gelelim. Yine burada da sonuna geldik. Bir kaydırmada, yine burada artık iki kaydırma yapmıyoruz. Sıradakinden bir kaydırma yapıp yine geriye döneceğiz. Şöyle çıkıp kaydırmamızı yapıp geriye yine döndük. Yine ikinciye batarak, hemen buraya batarak sık iğne sıramızı burada da devam ettiriyoruz. Sonuna kadar, diğer başa kadar gelelim. Buraya kadar yine sık iğne yaparak. Evet, şimdi bu sırada da sık iğne sıramızı tamamladık yan kısımlardaki. Artık bu sırayı kaydırma yaparak babetimizi tamamlayacağız. Ön kısmından başlıyoruz. Hemen sıradaki sık iğnemden zaten normalde kaydırma yaparak devam ediyorduk. Ve çok önünü çok sıkmayalım kaydırma yaparken. Çünkü kaydırma genelde toplayıcı görev görüyor. Yani toparlıyoruz örgülerimizde. Örgülerimizi toplamak için daha böyle sıkılaştırmak için yaptığımız bir teknik. Bu ön kısmında çok fazla sıkmadan ilmeğimizi tığımızda görüyorsunuz zaten tığımda. Hemen sırasıyla örerek geliyorum. Yan kısımları da kaydırma yapıp babetimizi tamamlayıp öndeki fiyonkunu hemen hızlıca öreceğiz ve bitirmiş olacağız. Kullandığım ipi de sizlere sonunda göstereceğim. Bir ipten ne kadar kaldığını. Şöyle çevirmek biraz zor oluyor. Kameraya, telefona çarpmamak için biraz sonuncuyu yaptım. Hemen bakın burada direkt şu ilk sık iğnemize geçiş yapıyorum. Sıkı olduğu için biraz ilk batması zor olacak. Sıkıca geçiş yaptım ve bu sırayı da başa kadar kaydırma yaparak ilerleyelim. Bu eğer ayağınızda, yani dediğim gibi bu kenarları genelde daha sık yapıyoruz. Çünkü sık iğne ördüğümüz için daha böyle bir topluyor kendini. Son sırayı da kaydırma yaparak buraya kadar gelip babetimizi bitirelim. Evet, babetimizi tamamladık. Bu şekilde temizledim iplerimizi, burada kaydırmayı keserek alt kısmından temizledim ve tamamladım. Şimdi hemen öndeki fiyonk kısmına geçeceğiz. Onu da hızlıca, zaten çok basit yapım arkadaşlar. Hızlıca yapmak istiyorum. 90 adet zincir çekeceğim ben. Siz daha fazla da çekebilirsiniz bunu. Zaten kesip çakmak yardımıyla yakıyorum uç kurtlarını taktıktan sonra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 90 adet zincirimizi çektik. Ve hemen ikincisinden normal düz yüzünden kaydırma yapacağım. Bir an sık iğneye elim gitti. Sonuna kadar kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Sonradan da ortasını bulup iple birkaç kez sarıp bağlayıp uçlarını takacağız. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hemen sonuna kadar kaydırmayı yaparak devam edelim. Evet, tamamladık. Şöyle uç kısımlarından da bir düğüm atıp çakmak yardımıyla kestim. Şöyle ters tarafından çeviriyorum. Kaydırma yaptığım kısmın ters tarafından çevirip
ortayı bulalım. Dilediğiniz boyuttaki şöyle fiyonk kanatlarını ayarlayalım. Diğer babetteki gibi ben de ayarlayıp uzun kalsın şu kısımları sonradan kesip çakmakla yakarak ayarlayabiliriz. Dediğim gibi hemen hızlıca göstermek istiyorum ben. Ortayı bulup kısa bir ip kestim. Hem babetin iç tarafına doğru bunu geçirip oradan da düğüm atmak için biraz da pay bırakacağız. Şöyle birkaç kez buradan sıkı sardım. Bu tarafa doğru da sararak orta kısmı kapatalım. Düzeltmek adına da şöyle ben tekrar diğer tarafını böyle sıkıca tutarsak parmaklarımızla bollaşmadan sarabiliriz. Bir iki düğüm atalım. Sıkıca düğümlerimi de attım. Hemen şimdi zaten bunu sonradan düzeltebiliriz. Bu kısım büyük olduysa şöyle çekiştirerek ayarlayabiliriz. Bakın tam orantıda oldu. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle şu ipimizin fazlalığını alıyorum. Biraz uzun bırakalım. Arkadan diğeri kadar keseceğim. Çünkü babetin alt tarafına geçirip burayı düğüm yapacağız. Hemen şu metal aksesuarlarımı yani şöyle kurtlarımı alıyorum. Şu uç kısımlarını çakmak yardımıyla tek zincirle yaparsanız bu fiyonkta sıkıntı olmaz ama şu uç kısımlarını sivriltelim çakmak yardımıyla kolaylıkla buradan geçirme işlemini ben yapıyorum. Tığla da içerisinden alabilirsiniz. Şöyle bastırarak zaten kenarlarından içeriye doğru rahatlıkla çıkıyor. Bakın. Uzunluğunu da dediğim gibi ben 90 zincirle başladım ama siz 80'de çekebilirsiniz. Ne kadar uzun istiyorsanız. Bu kadar yeterli ise şöyle fazlalığı alıyorum yine buradan. Bunu da göstermek istedim. Bu kadar fazlalığı aldım. Yine bu kısmı çakmak yardımıyla yakınca hiçbir sökülme falan olmuyor arkadaşlar. Bakın. Hem de böyle kenarlarını olduğumuz gibi bırakırsak kurptan da çıkma imkanı olmaz. Şöyle çektiğimiz zaman bakın diğerini de aynı şekilde uzun geldiyse orantıda kesiyoruz. Yine çakmak yardımıyla kalan uç kısımlarını sivriltip önce aksesuarımıza takarak bu işlemi tamamlıyoruz. Evet. Ben bir tane daha hazırlamıştım. Hemen bunu ayarlayarak şöyle babetimizin hangi kısmından siz zevkinize göre ne tarafından bakın üçle yani şöyle iki pıtırcığımızın tam üçüncüyle arasına şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Buradan da sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 14 taneydi. Tam ortasını buluyoruz. Bir bu taraftan arkaya doğru alacağım. Şu ipimizi bir kanadını arkada bırakmıştık ya. Burada arkada düğüm atacağız. Bu taraftan alalım. Tam dibinden alırsak daha iyi olur. Evet, alta doğru çektim. Diğer ipimizi de hemen şöyle uzağa koydum. Bunu da çekerek sadece göstermek amaçlı yaptım. Alttan da düğümü atıyoruz. 3 kez düğümümüzü yapalım. Sağlam olsun. Sonrasında yine içerlerden birkaç sıra gizleyerek çakmak yardımıyla tamamlayalım arkadaşlar. Bu kadardı babetimiz.
Çok basit ve örmesi de çok zevkli bir model arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.